W124 restorasyonumuzda kötü durumda olan külbütör kapağı ve emme manifoldunu boyamak, yalıtım için de egzoz manifoldunu söktüğümüzde karşımızda silindir kapağını sökmeye hazır bulduk. Hal böyle olunca 33 yıldır kullanılan gerek subap lastikleri gerek iticilerin de kontrol edilmesi adına silindir kapağını sökmeye karar verdim. Az önce bahsettiğim parçaların sökümü diğer videolarda anlatılacağı için doğruca kapak söküm işlemlerine başlıyorum. Radyatör ve bloktaki suyu boşalttıktan sonra termostat hortumlarına ayırarak sensörler ve termostatın bağlı olduğu kütüğün sökümüne başlıyorum. Civatalarını söktükten sonra sıkışan kütüğü levye ile kastırıp yerinden çıkarttım. Ön zincir kapağının üzerinde bulunan vanos solenoidini alıp kapak civatalarını gevşettikten sonra bu parçayı da çekerek sökmüş oldum. Sökülen parçalar çok kirli olduğundan ilerleyen aşamalarda bunlar da temizlenip güzelce boyanacaktır. Sent ayarını yapabilmek adına radyatör fanını, fan davlumbazını ve V kayışı sökerek meydanı şöyle bir açıyorum. Krank kasnağı üzerindeki açıyı belirten markalardan 0 dereceye ayarlama yaparak emme ve egzoz dişlileri üzerinden sente kontrolüne geçiyorum. Egzoz hattında bu şekilde sayım yaptığımızda 13. dişli, emme hattında ise aynı şekilde halkaları saydığımızda 6. dişliye gelen bölümlere işaret koyup hemen arkasındaki kasnakta bulunan deliğe denk gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Daha sonra eksantrikleri kitlemek için kasnağı 20 derecelik avansa ayarlayarak eksantrik dişlilerinin hemen arkasındaki deliklerden uygun çaptaki demirlerle kilitleme işlemini yapıyorum. Motor senteye alındıktan sonra artık söküm işlemine geçecek olursak alternatör üzerindeki bu noktada bulunan zincir gergisinin önce iç mekanizmasını sonra da gövdenin tamamını paletten ayırdım. Sol taraftaki paleti sabitleyen pimi çıkarmak için de böyle bir icat yaparak yerinden sökmeyi başardım. Zincir büyük oranda gevşedi ancak üst tarafta kalan son paletin de civatalarını sökerek parçamızı alıyoruz. Aynı şekilde egzoz kammili dişlisinin de 3 adet civatasını sökerek kasnağı yerinden çıkarttım. Eksantrik mili baskı altında olduğundan gelişi güzel değil, dıştan ortaya doğru yani 1, 5, 2, 4 ve 3. yatak olacak şekilde sadece çeyrek tur kadar civatalarını gevşeterek sıkılığını alıyorum. Daha sonra yine aynı sıralama ile yatak civatalarını sökerek milin tamamen boşalmasını sağladım. Kam mili yataklarını alırken sıralamasını karıştırmamaya dikkat ederek bir köşeye dizdim. Bu işlemlerin aynısını egzoz taraf için de gerçekleştirecek olursak yine dıştan içe doğru çeyrek tur kadar yatakların civatalarını gevşetiyoruz. Daha sonra civataların hepsini aynı sıralama ile sökerek yatakların da söküm yerini karıştırmadan temiz bir yere aldım. Tamamen boşta olan emme ve egzoz eksantrik millerini de zincirinden kurtarıp dışarı alabiliriz. Artık bu aşamadan sonra 16 adet hidrolik iticilerin de çıkarılmasını sağlayarak tüm külbütör mekanizmasının parçalarını uygun sıralama ile temiz bir bezin üstüne dizdim. Nihayet silindir kapağını tutan 10 adet metrik 12 baba civataların sökümüne geçecek olursak görseldeki sıralamaya özellikle dikkat ederek tüm civataları çeyrek tur olacak şekilde gevşetmesini yapıyoruz. Yine aynı sıralama ile bu sefer ikinci kademe gevşetme işlemini ön taraftaki civatalara da uygulayarak kapağın yüzeyden hasarsız bir şekilde baskısını aldım. Tüm civataları artık hızlı bir şekilde söktükten sonra kapağın söküm işlemini yapabiliriz. Dikkatli bir şekilde kapağımızın sağına soluna zarar vermeden yerinden çıkarttık. Söküm işleminden sonra contanın ve silindir kapağının kontrolü, iticilerin bakımı, blok tapalarının değişimi ve kapağın tekrardan montajı bir sonraki videomuzda anlatılacaktır.